takvimler 2 Ağustos 1939'u gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasından sadece bir ay öncesi. Yahudi fizikçi Albert Einstein, Alman fizikçilerinin uranyum atomunu parçalamayı başardığını öğrenmişti. Bu atom enerjisinin nükleer bir bombaya dönüştürülebileceğini öngörmek çok zor değildi. Bu sebeple Albert Einstein ve bir grup bilim adamı bu tehlike karşısında dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt'e bir mektup yazdı. Mektupta Nazi Almanyası'nın atom bombası araştırmaları yaptığı ve atom enerjisini keşfetmeye çok yakın olduğu hakkında uyarılarda bulunmuştu. Amerika'nın çalışmalara başlaması gerektiğini, aksi takdirde Almanya atom bombası üretebilirse bunun bir felaket olabileceği yazılmıştı. Fakat bu mektup Amerika tarafından pek ciddiye alınmamıştı. Ta ki 2 yıl sonra Almanya'nın müttefiki olan Japonlar Amerika'nın Pearl Harbor limanına saldırana kadar. Bu beklenmedik saldırı Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılmasıyla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine Amerikan Başkanı Roosevelt, Albert Einstein'ın mektubunu ciddiye aldı ve atom bombası çalışmalarını başlattı. Atom bombasının yalnızca Almanlara karşı caydırıcı bir güç olması amacıyla üretilmesine karar verildi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Manhattan Projesi adı altında kendi nükleer programını başlatmıştı. Dünyanın en önde gelen fizikçileri ve mühendisleri bu projeye dahil edilmişti. Nazilerin katliamlarından kaçan birçok Yahudi bilim adamı bu ekipteydi. Projenin başına ise ileride atom bombasının babası diye anılacak olan başarılı fizikçi Robert Oppenheimer geçirilmişti. New Mexico sınırlarında ıssız bir çöl olan Los Alamos bölgesinde büyük bir laboratuvar kuruldu. Binlerce bilim adamı atom bombası için durmaksızın çalışmalara başladılar. Japonya, deniz hakimiyetinin önemini kavrayarak deniz kuvvetlerine büyük yatırımlar yapmıştı. Öyle ki o döneme kadar gelmiş geçmiş en büyük ve en donanımlı savaş gemileri onlardaydı. Yamato sınıfı zırhlıları Yamato ve Musashi adlı 2 gemiden oluşuyordu. 70.000 ton ağırlığında tamamen ağır zırhlarla kaplanmışlardı. Peki ya siz aradan geçen 90 yılın ardından bu gemileri kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu World of Warships sayesinde mümkün. Arkadaşlarınızla takım kurup taktiksel savaşlara katılın ya da dünyanın her yerinden oyuncularıyla oynayın. World of Warships size destansı savaşlar, gerçekçi grafikler ve tarihi bir atmosfer sunuyor. Bu oyunu indirmek tamamen ücretsiz. Tüm konsollarda ve PC'lerde oynanabilir. 13 farklı millete ait 600'den fazla gerçek gemi, büyük savaş gemileri, uçak gemileri ve denizaltılarla açık denizlere hükmedin. Ayrıca harp tarihi izleyicilerine özel 25 euro değerinde bir promosyon sizleri bekliyor. 500 doblons, 2 milyon kredi, seviye 4 harika bir gemi, 7 günlük premium hesap, 6 komutan beceri puanı. Hemen açıklamadaki linkten oyunu indirin ve hediyelerinizi alın. ...1942 yılındaki Midway Savaşı'nda kaybeden Japon ordusu, Amerika'ya karşı Pasifik'te savunma politikası geliştirmeye karar verdi. Güneybatı Pasifik'e doğru genişlemeye başlayacak ve böylece ele geçirdiği yerler etrafında bir savunma çemberi inşa edecekti. Japonlar kısa zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda üzerinde bir hakimiyet kurarak bu adaların Amerika ile iletişim hattını kesmeyi başardılar. Amerikan ordusu ise Japonya'ya karşı tam bir saldırma politikası izliyordu. Ada zıplaması dedikleri bir taktikle Japonya'ya doğrudan değil, adalar yoluyla ulaşacaklardı. Amerika'nın ilk hedefi stratejik olarak çok önemli bir konumda olan Guadalcanal'dı. Eğer Guadalcanal alınırsa Solomon adalarına hakim olunacak, Avustralya güvene alınacak ve diğer saldırılar için bir üs elde edilecekti. Bu ada iki taraf için de kritik bir durumdaydı. Amerikan ordusunda savaş hazırlıkları yapılırken bir Amerikan keşif heyeti Guadalcanal'ın güney kıyısında bir Japon havalimanı inşasını tespit etti. Bu durumu daha da kritik hale getirdi. Yapılmakta olan bu Japon havaalanı Amerika için büyük bir tehditti. Bunun üzerine Amerikan filosu vakit kaybetmeden 7 Ağustos 1942'de Guadalcanal kıyılarına yanaştı. Amerikan piyadeleri karadan Japon askerlerine saldırırken Amerikan uçakları da adayı bombardımana tutuyordu.
Çok geçmeden Japonların inşaat halindeki havalimanı ele geçirildi. İnşaat Amerika tarafından tamamlandı ve Midway Muharebesi'nde öldürülen deniz havacısının anısına Henderson Field adı verildi. Japonlar adayı teslim etmemekte ısrarcıydı. 6 ay boyunca Japonların adaya saldırıları devam etti. Fakat Amerikan ordusu adayı savunmayı başarmıştı. Savaşın sonunda Japonlar 20.000'den fazla askerini, 38 gemi ve 683 uçağını kaybetmişti. Amerikan ordusunda ise 7.000 asker, 29 gemi ve 653 savaş uçağı kaybedilmiş oldu. Böylece Solomon Adaları'nda hakimiyet sağlayan Amerikan ordusunun sıradaki hedefi Mariana Adaları'ydı. Bu adaları almak Japon savunma duvarını kıracaktı. Planları adalarda üsler kurmak ve uzun menzilli uçaklarıyla Japonya'yı, avcı uçaklarıyla da Filipinleri bombardımana boğmaktı. Bu amaçla büyük bir Amerikan donanması Saipan adasına doğru yola çıktı. Japonlar Mariana Adalarını kaybederlerse olacakları biliyorlardı. Adalardaki savunma birliklerine var güçleriyle savunma yapmaları emredilmişti. Destek ve erzak takviyeleri için ise bir donanma gönderildi. Saipan adasına gelen Amerikan donanması 15 savaş gemisiyle adayı bombardımana tuttu. Sabah saatlerinde askerler sahile indiler. Japon kuvvetleri onları karşıladı. Amerikan piyadeleri ilerliyor, Japonlar ise destek kuvvet gelene kadar pusularla adayı müdafaa ediyorlardı. Fakat Japonya'nın beklediği destek donanması Amerikan donanması tarafından Filipin Deniz Muharebesi'nde bozguna uğratılmıştı. Bu bozgunda Japonlar 3 uçak gemisi ve yüzlerce uçağını kaybetti. Saipan'ın takviye ve erzak umudu böylece yok olmuş ve adada tek başlarına kalmışlardı. Japonların artık geri çekilecek yeri kalmamıştı. Savaşı kazanamayacaklarının farkındalardı. Zor ve umutsuz koşullara rağmen Japon askerleri pes etmeyecekti. Savaşın son günü 4000 kadar Japon askeri Banzai hücumuyla Amerikan askerlerine saldırdı. Son bir direniş vaktiydi. Adayı savunmak uğruna Saipan'daki sivil halk bombalar giyiyor ve Amerikan askerlerinin arasında bu bombaları patlatıyorlardı. 4000'e yakın asker ve 1000'e yakın sivil Japonya için ölümüne savaştı. O gün Japon askerlerinin neredeyse tamamı öldürülmüştü. Generaller ve komutanlar ise teslim olmamak için harakiri yaparak intihar etmişlerdi. 30.000'e yakın Japon askeri bu muharebede öldürülürken Amerikan ordusunda ise 3.000 ölü ve 10.000 yaralı vardı. Amerika'nın Mariana Adalarını almasıyla birlikte Japon savunma duvarı kırılmış oldu. Plan olması gerektiği gibi ilerliyordu. Amerika bir taraftan uzun menzilli B-29 uçaklarıyla Japonya'yı bombalamaya başlarken kısa menzilli avcı uçaklarıyla da Filipinleri bombardımana tutuyordu. 1944 Aralık ayına gelindiğinde Amerikan ordusunun Avrupa kolunda büyük bir gelişme yaşanıyordu. Almanlar Amerika karşısında çaresiz kalmış ve gücü kesilmişti. 1 Ocak 1945 itibariyle Almanlar Amerikan ve Sovyet baskısı sebebiyle geri çekilmeye başladılar. Teslim olmaları ise artık çok yakındı. Fakat Japonlar ise hala savaşa devam ediyor ve teslim olmuyorlardı. Mariana Adalarından kalkan uzun menzilli B-29 uçakları mesafenin uzun olmasından dolayı dönüş yolunda kayıplar veriyordu. Amerika'nın Japonya'yı daha az zayiatsız bombalayabilmesi için Japonya'ya daha fazla yaklaşması gerekiyordu. Bu sebeple Amerikan kuvvetleri Japon anakarasına yakın olan adaları gözüne kestirdi. Bu adalar alındığında acil iniş için bir üs olarak kullanılacak ve bu sayede avcı uçakları bombardıman uçaklarını koruyabilecekti. Hedef öncelikle Amerikalıların sonsuza dek hafızalarına kazınacak olan Iwo Jima adasıydı. Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre güneyinde kalan bu ada Japonlar için son duvardı. Japonlar Amerika'nın bu adaya saldıracağını tahmin ettiklerinden hazırlıklarına aylar öncesinden başlamışlardı. Savunmayı yönetecek komutan Korgeneral Kuribayashi'ydi. Kuribayashi, Iwo Jima'nın kaybının nedenli bir yıkıma yol açacağını biliyordu.
Fakat buranın emrindeki 23 bin askerle Amerika'ya karşı savunulamayacağını da biliyordu. Bu yüzden planını Amerikan ordusuna mümkün olduğunca fazla zarar vermek üzerine kurguladı. Yerleşik garnizonlar, karmaşık tünel ve sığınak ağları inşa edilerek güçlendirilmişti. Japon askerleri ölümüne kadar savaşacaklarına yemin etmişlerdi. Kendileri ölmeden önce beraberinde en az 10 düşmanı da öldürmeleri gerekiyordu. Amerikan donanmasının büyük toplu savaş gemileri ve uçak gemileri sahil savunmasına karşı bombardımana başlamıştı. Bu bombardıman bir ay boyunca devam etti. Fakat bu bombardımanlar sığınaklara gizlenmiş Japon askerlerinin savaş gücünü azaltmak için yeterli olmamıştı. 19 Şubat 1945 gününe gelindiğinde Amerika 70 bin deniz piyadesiyle karaya çıkarma yaptı. Piyadeler karaya çıktıklarında bombardımanın işe yaradığını düşündüler. Zira etrafta kimsecikler yoktu. Ta ki Japonların tuzaklarına düşene kadar. Amerikan ordusu yeterince ilerlediğinde Kuribayashi ateş emri vermişti. Tepeciklerde ve oyuklarda bulunan makinalı silahlar ateşe başladı. Keskin nişancılar komutanları hedef alıyordu. Tünellerden çıkan Japon askerleri ölümüne saldırıyor, Amerikan askerleri ateş makinalarıyla sığınakları yakıyor, kimse birbirine acımıyordu. Kimse geri adım atmıyordu. Amerikan piyadeleri ertesi gün adadaki ilk uçak pistini ele geçirmişti. Suribachi Dağı ele geçirildiğinde ise askerler oraya bir Amerikan bayrağı dikmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'yı temsil eden ünlü fotoğraf da işte tam bu sırada çekildi. Fotoğraf ilk olarak 25 Şubat 1945 günü Sunday gazetesinde yayımlandı. Ada artık ikiye bölünmüştü. Japonlar ordusunun büyük bir kısmını kaybetmişti. Sağ kalan Japon askerleri ise akıl almayacak şekilde saldırıya devam ediyorlardı. El bombalarını çekip Amerikan askerlerinin üstüne atlıyor ve Amerikan askerlerini de yanlarında götürmeye çalışıyorlardı. Ada tamamen ele geçirildiğinde Japonlardan yaşayan sadece 216 esir kalmıştı. 21 binden fazla Japon askeri ise Amerikalılar tarafından öldürülmüştü. Amerikan askerlerinin kaybı ise 6800'dü. 20 bine yakın yaralı ve parçası dahi bulunamayan 500'de kayıp vardı. Iwo Jima'da son muharebeler yapılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bir kolu Okinawa adasını işgal etmek için kapsamlı bir görev gücü hazırlamıştı. Bu ada Japon anakarasının sınırındaki en büyük adalardandı. Japonya'ya yapılacak hava saldırılarında bir üs olarak kullanılacak ve Amerikan ordusunun Japonya anakarasına girmesinden önce bir toplanma alanı olacaktı. Tuamiral Raymond'un emrinde yarım milyona yakın asker ve personel, 213 bin donanma unsuru vardı. Japon General Mitsuru Ushijima emrinde ise 100 bin asker vardı. Bu sayı Iwo Jima ve Saipan muharebelerinde olduğundan çok daha fazlaydı. Burada yaşanacak muharebe Pasifik Savaşı'nın en büyük çatışması olacaktı. Japon generali Okinawa'da Iwo Jima'daki taktikleri kullanmaya karar verdi. Bu ilginç bir tercihti. Çünkü bu taktiklerin bariz bir şekilde yetersiz olduğu ve başarısızlığa yol açtığı görülmüştü. Ada ince ve uzun olduğundan savunulması güçtü. Sadece en güney ucundaki kireç taşından oluşmuş tepeler işe yarayabilirdi. Ushijima, kuvvetlerinin büyük bir kısmını tepelik alanda ve adanın en büyük kasabası olan Naha'dan başlayıp adayı boydan boya geçen bir savunma hattında konuşlandırdı. Kuvvetlerin bir kısmı ise Motobu Yarımadası'na yerleştirilmişti. Japonlar Pasifik'teki savaşlar sırasında tecrübeli ve yetenekli pilotlarının çoğunu kaybetmişti. Bunun üzerine yeni bir taktiğe başvurdular. Bu stratejinin adı kamikaze, yani ilahi rüzgardı. Sadece havalandırma ve uçağı kullanma eğitimi alan deneyimsiz pilotlar 250 kilogramlık patlayıcı yüklü uçaklarıyla
korkusuzca Amerikan gemilerine dalış yaparak intihar görevi üstleneceklerdi. Amerikan donanması ve hava unsurları Iwo Jima'da olduğu gibi adaya ağır bir bombardıman saldırısı başlattı. Ana saldırı 1 Nisan günü Okinawa'nın batı kıyılarına Amerikan piyadelerinin çıkartma yapmasıyla başladı. Askerler ve ordu mensupları sahile inişin daha kötü bir katliam olmasını bekliyorlardı. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Japon birliklerinin beklenen gücü orada değildi. Birlikler, tanklar, mühimmat ve erzak saatler içinde neredeyse hiç çaba harcanmadan karaya çıkarıldı. Bu sırada Amerikan donanmasının yanı sıra İngilizler de 4 uçak gemisi ve 1 savaş gemisiyle Okinawa'ya gelmişlerdi. Deniz üstünlüklerine rağmen Amerikalılar Japon hava saldırılarının devam etmesinden tedirgindiler. Hatta korkuyorlardı. Amerikan birlikleri hızla adanın iç kısımlarına ilerleyerek Kadena ve Yontan hava alanlarını ele geçirdiler. Başka bir Amerikan birliği de kuzeye doğru ilerliyordu. Amerikan birlikleri iç bölgelere doğru ilerledikçe sonunda ne zaman ve nerede düşman direnişiyle karşılaşacaklarını merak etmeye başladılar. Bilmedikleri şey Japon İmparatorluk ordusunun onları tam istedikleri yerde tuttuğuydu. Nihayet General Ushijima, Güney Okinawa'nın engebeli bölgesi olan Shuri'de kurduğu savunma hattındaki Japon birliklerine Amerikan askerlerine ateş açmalarını emretti. Bunun üzerine adada müthiş bir kara savaşı başladı. ...6 Nisan günü Yamato zırhlısı ve Japon uçak gemileri Japonların imdadına yetişti. Savaş gemileri Shuri hattında sıkışan Amerikan askerlerine bombalar yağdırırken kamikaze uçakları da 800 kilometre hızla Amerikan donanmasına çarpıyor ve ağır hasarlar bırakıyorlardı. USS Franklin kamikazeler tarafından o kadar kötü vuruldu ki geri çekilmesi gerekti. Amerikan filosu kamikaze saldırılarında çokça gemi kaybetmişti. Ancak o zamana kadar inşa edilmiş en büyük savaş gemisi olan Yamato zırhlısı, Amerikan denizaltıları ve 4 saatlik hava bombardımanının ardından batırılmıştı. Yamato zırhlısının batmasıyla Japon donanmasının buradaki varlığına son verilmiş oluyordu. Japon piyadeleri düşmanı tepenin altında tutmaya çalışsa da uzun sürmedi. Japon savunma hattı 24 Nisan günü Amerikalılar tarafından delindi. Adanın kuzeyinde de çok şiddetli çatışmalar oluyordu. Ardı arkası kesilmeyen kamikaze saldırıları ise Amerikan donanmasını hayli yıpratmıştı. Buna rağmen Amerikan ordusu güneyde hızla ilerleyerek Japon ordusunu kademeli olarak Kian Yarımadası'na doğru geri itmeye başladı. Bunun üzerine adanın güneyine inen Amerikan donanması çekilen Japon ordusunu bombardımana tuttu. Hava kuvvetleri sürekli saldırılar yapıyor, Japonların kaçmasına bile imkan vermiyordu. O ana kadar Japonlar ordusunun yarısını kaybetmişti. Derken Okinawa'da kuvvetli bir yağmur baş gösterdi. Sağanak yağmur cesetlerin üzerine yağarak adayı adeta kan gölüne çeviriyordu. Askerlerin çamur içinde kalmasına yol açtı ve ilerlemesini adeta durdurdu. Japonların artık savaşacak alanları kalmamıştı. Japon askerleri Amerikalıların kimseyi esir almadığına, ellerine geçirdiklerini de işkencelerle öldürdüklerine inanıyorlardı. Bu yüzden savaşı kesin olarak kazanamayacaklarını anladıklarında Japon ordusunda toplu intiharlar başlamıştı. İki buçuk ay süren bu savaşın sonunda Amerikalılar toplamda 3000 kamikaze saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu saldırılar donanmada ciddi zayiata sebep olmuştu. Fakat Japon hava gücünü de tüketmişti. Savaşın sonunda yaklaşık 4000 Japon uçağı imha edilmişti. Japonlar bu süreçte kendi hava kuvvetlerini neredeyse yok etmişlerdi. Bunun yanı sıra 100.000'den fazla Japon askeri de öldürülmüştü.
Amerikan ordusunda ise 12.500 asker öldürülmüş ve 39.000 kadar asker de yaralanmıştı. Bu Amerika için bedeli çok büyük olan bir zaferdi. Bu savaşın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da birçok yeni haber vardı. Avrupa'da Nazi Almanyası kesin olarak teslim olmuş ve Adolf Hitler intihar etmişti. Askerler Almanların laboratuvarlarını incelemiş fakat atom bombası çalışmalarına başlamadan vazgeçtikleri ortaya çıkmıştı. Amerika'da ise Başkan Roosevelt hayatını kaybetmiş ve yerine Truman geçmişti. Tüm bunlar olurken Amerika'nın New Mexico sınırlarında Los Alamos çölünde de gelişmeler oluyordu. Eski Amerikan Başkanı Roosevelt'in Nazi Almanyası'na karşı savunma amaçlı başlattığı fakat dünyayı sarsacak olaylara yol açan gizemli bir çalışma Oppenheimer önderliğinde bitmek üzereydi. Kimse böylesine bir bombanın nelere yol açabileceğini bilmiyordu. Bizzat bu bombayı yapanlar bile. 2 milyardan fazla harcanan para sonucunda atom bombası çalışması ilk meyvesini vermişti. Başkan Truman bu çalışmayı yakından takip ediyordu. 16 Nisan 1945 saat 5.30'da Trinity testi olarak bilinen atom bombasının ilk denemesi yapılacaktı. Bilimsel ekipmanlarla çevrili çelik bir tepenin üstünde patlatılacak olan bu bomba, bilim insanları ve birkaç yetkili kişi tarafından 9 kilometre uzaktaki sığınaklardan izlenecekti. Ve emir geldiğinde yeryüzündeki ilk nükleer patlamayla birlikte doğa atom bombasının yıkıcı gücüyle karşılaşacaktı. Atom bombasının şiddetini görenler korkunç gözlerle devamında ne olacağını merakla bekliyorlardı. Küçücük bir bomba devasa bir yıkım vaat ediyordu. Okinawa Muharebesi, Japonların ana vatanlarını hangi boyutlarda savunabileceğini göstermişti. Amerika'nın Okinawa gibi küçük bir adanın alınması sırasında bu kadar büyük kayıp yaşaması, Japon anakarasının istilası sırasında çok daha büyük miktarda zayiat verilmesi olasılığını doğurmuştu. Böyle bir mücadele, 500.000 ile 1 milyon arasında Amerikan askerinin zayiatına sebep olabilirdi. Amerikalı komutanlar bu sayıların abartılı olduğunu düşünseler de bildikleri bir şey vardı. Japonlar ana karalarını savunmak için normalden çok daha hırslı ve kararlı bir direniş göstereceklerdi. Japonların Okinawa'da gösterdikleri direniş bu düşüncenin önemli bir kanıtıydı. Böylece Okinawa'da alınan sonuç Amerikan Genel Karargahı'nın bir ay sonra alacağı kararda etkili oldu. Bir işgal harekatı yerine atom bombasının kullanılması. Tırlara yüklenmiş 2 atom bombası laboratuvardan yola çıktı. Ardından 16 Temmuz 1945'te Indianapolis adlı gemiye yüklendi. Gemi 26 Temmuz 1945'te Tinian adasına ulaştı. Japonya ya teslim olacak ya da yok edilecekti. Aynı gün Amerikan Başkanı Truman, Japonya'ya teslim olun çağrısında bulundu. Aksi halde ülkede büyük bir yıkım yaşanacağı konusunda uyardı. Japonya Başbakanı Suzuki ise atom bombasının varlığından haberdar değildi. Bu sebeple kendisine dayatılan Potsdam Deklarasyonu'nu kabul etmek istemiyordu. Sonuna kadar direnişe devam tehdidiyle müttefiklerden daha iyi barış şartları koparabilme umuduyla mokusatsu, yani yorum yok şeklinde bir cevap verdi.
O günün çevirmenleri bunu aşağılayarak reddetmek şeklinde çevirmişti. Bunun üzerine Başkan Truman, Japonya'ya atom bombası atılması talimatını verdi. Amerikalılar artık atom bombasının hangi şehre atılacağı hakkında konuşuyorlardı. Tokyo zaten uçaklar tarafından yerle bir edilmişti. İlk seçilen şehirler Kyoto, Hiroşima, Yokohama ve Kokura oldu. Ancak daha sonra güney kesimlerinde kalan Hiroşima ve Nagasaki'de karar kılındı. Kyoto şehri tarihi yapısı ve kültürel mirası sebebiyle son anda listeden çıkarılmıştı. Ağustos 1945 gecesi Amerikan ordusuna ait bir B-29 bombardıman uçağı 5 ton ağırlığındaki Little Boy adlı atom bombasıyla birlikte bir endüstri şehri olan Hiroşima'ya doğru yola çıkmıştı. O sırada Hiroşima'da sessizlik hakimdi. İnsanlar işlerine gidiyor, çocuklar uyuyorlardı. Aniden büyük bir ateş patladı. Gözler kamaştı, kulaklar sağır oldu. Saniyeler içinde yanan bedenler ve tamamen yok olan bir şehir vardı. Yaşanan patlamadan sonra oluşan mantar görüntüsü, özel gözlükleriyle patlama noktasına bakan B-29 mürettebatını bile dehşete düşürmüştü. 13 kilometre kare büyüklüğünde bir alan tamamen yok olmuştu. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu 120 bin insan patlamanın etkisiyle anında hayatını kaybetmişti. 500 binden fazla sivil ise radyasyonun yol açtığı hastalıklardan ötürü hayatını kaybetti veya sakat kaldı. Ardından 3 gün sonra 9 Ağustos günü Mariana Adalarından kalkan bir başka B-29 bombardıman uçağı Nagasaki şehrine doğru yola çıkmıştı. 4600 kilo ağırlığındaki Fetman isimli atom bombası Nagasaki şehrini vurdu. Şehir dağlarla korunduğundan patlamanın etkisi Hiroşima'ya göre daha az hasara neden oldu. Bombanın düştüğü yerden 8 kilometre uzaktaki evler bile darmadağın olmuştu. Şehirdeki 270 bin kişilik nüfusun 75 bini bomba etkisiyle hemen ölürken 80 bin kişi ise ağır yanıklar sebebiyle hayatını kaybetti. 10 binlerce sivil, yüksek düzeyde radyasyonun uzun süren patlama sonrası etkileri nedeniyle yıllarca acı çektiler. Japon halkı atılan bu atom bombalarının etkisiyle büyük bir korkuya kapıldı. Halk başka şehirlere de atom bombası atılır korkusuyla şehirleri terk etmeye başladı. Japonya kelimenin tam manasıyla artık tükenmişti. Tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Japonya 14 Ağustos 1945 yılında kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul etti. Böylece 2. Dünya Savaşı resmen sona ermiş oldu. Amerikalıların Rus casuslarının Manhattan projesi ile ilgili tüm bilgileri çoktan Moskova'ya ulaştırdıklarından haberleri yoktu. Stalin, yüksek hızda hayata geçirilecek bir nükleer gelişim programına başlanmasını istemişti bile. Sovyetler Birliği 1949 Ağustos'unda ilk atom bombası testini gerçekleştirdiklerinde nükleer güçte denge sağladıklarını sanıyordu. Ama o tarihe kadar Amerika'nın elinde 298 atom bombası kullanıma hazır halde beklemekteydi. Dünya bambaşka bir savaşa doğru sürüklendiğinin farkında değildi.